Hayatta en çok rahatsız eden konu biliyor musun? Ne biliyor musun? Ne hocam? Evlenme konusu ya. Ya benim mesela en çok korktuğum şey Alzheimer olmak diyor. Bunu yapın çünkü şizofren oluyor direkt. Yani vuslat ne zaman gerçekleşecek belli değil. Kızım olmasını istiyorum. Tatil köy fiyatlarını ezberlerim. Kötü adamın iyi pazarlanmasının adı narsizmdir. Markasızlık bir markadır. Yani kadın aldatması erkeklerin fazlalaştı. Sonra işime gelmedi yani. Aşk kavuşulmayınca güzel bir şey. Narsizm yapıştırması bir marka yapıştırmasıdır. Herkes markaya düşkün. Sonuçlar rezalet, süreçler tatlı. Azken de kötü bir şey, çokken de çok kötü. Sıfır stres ölümcül. Çok stres de ölümcül. Çünkü ben aksi bir herifte olacağımı düşünüyorum. Merhabalar efendim. Sadece Oytun Erbaş programıyla sizlerle birlikteyiz. Kıymetli hocam yanımda. Merak ettiğiniz soruları, merak ettiklerimi soracağım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle tabii şöyle bir şey de yapalım. Bundan sonra bize ulaşsın seyircilerimiz ve merak ettiklerini sorsunlar. Var hocam sorular. Nasıl soruyor bize? WhatsApp hattımız var. Ne soruyorlar bize? Yorumlardan soruyorlar hocam. Oradan bir seçmem de var. İsterseniz birkaç soru seçeyim Yani size. onları arttıralım bence. Ya bundan sonra bize merak ettiklerini oraya yazsınlar ve biz de onları cevaplayalım. Her hafta böyle cevaplayalım yani. En azından seyircilerden gelen böyle bir 5 soruyu, 3 soruyu bence cevaplayalım. Şimdi birkaç böyle soru turu yapalım hocam. İlk gördüğüm soruyu soruyorum. Ne zaman evleneceksiniz diye sormuş bir izleyicimiz. O zaman şöyle önce biz konumuzu konuşalım sonra sorulara Sonra. bakalım. Tamam peki. olur hocam. Ona Tamam. da okeyim. Çünkü soru işime gelmedi yani. Peki hocam. Ben orada gördüm evet. hemen bir Tamam, şeyi. bir orada- Ona imkan tanıyayım ama olacağımı zannetmeyin. Bunu soracağım Sonra oradan programın hemen, sonunda. hemen oradan bir hani vardır ya samimi bir döneklik yaparak oradan kaçalım oğlum. Programın sonuna kadar en azından zaman kazanmış olduğunuz hocam. Siz de vereceğiniz cevabı düşünürsünüz. Yok düşünmeyeceğim yani. Cevap belli. Hayır. 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 Ama evlenecek misiniz diye değil soru. Ne Ne zaman o? evleneceksiniz? Hani zaman. 55 falan düşünüyorum. Ama 55'te de şöyle derim. 65. Ondan sonra 75 ve hani öyledir bu. Samimi bir şey diyorsunuz. Ya ben yine. şöyle bir şeyim var. Çünkü ben kendi bir şeyim var, bir hayatım var ve bu kendi hayatımın içerisinde başka bir hayatı yani bulundurmak istiyorum ama ondan şey yapıyorum mesela. Aynı şeylerimiz olmalı, aynı amaçlarımız olmalı. Ya benim gibi çok böyle hani aynı amaçlar olan bir insan pek yanımda göremiyorum. Evet. Yani mesela benim amaçlarımı söyleyeyim hani ben şey. Lütfen. Ben kendi halinde bir insanım. Ya bugün nohut yemeği olsa nohut yerim. Yoksa orada ekler varsa onu yerim. Hiçbir şey yoksa 2 tane oradan leblebi yerim biter. Kanaat hali gösteriyorsunuz. Kanaata hiçbir şey yoksa oradan bir ekmeğin ucundan koparırım falan. Mesela düşünsene bunların aynısını bir kadın yapar mesela. Mesela ben diyorum ki bugün şu ekmeğin ucunu ye. Yani mesela hiç tatile gitmem. Evet. O denize girmem. Ondan sonra ayaklarımı denize sokan bir adam değilim. Bunları kabul edecek, uyum Daha ama sağlayacak bak düşün ya birisi bak düşün olmalı. giriş bu yani daha. Ondan sonra geceleri sabaha kadar okurum mesela ders çalışırım. Bazen 5'te yatarım bazen 6'da yatarım. Sonra bazen 6'da yatarım 7'de kalkarım mesela. Bazen 5'te yatarım 12'de kalkarım. Mesela hani çok az uyku benim için sıkıntı yok. Ondan sonra boğazım ağrıdığı zaman mesela gargara yaparım ve çok önemsemem mesela. Hani bunları çok geçiştirebilirim. Bilmiyorum ki yani bunları böyle mesela saatlerce farelerle uğraşabilirim. Barkovizyonda saatlerce okuyabilirim. Ondan sonra. Tatil köy fiyatlarını ezberlerim boş Şimdi zamanlarımda. bunlar bir kadın için çok cazip değil hocam. Sizi peki Ha, bir şimdi kadın güzel, için şimdi cazip hale şey- getiren ne? Bilmiyorum ki işte bence şimdi. Ha şunu da diyebilir yani. Bazen ben şöyle diyorum. Ya çok da ilginç oldu dünya. Ayten biraz sonra narsizm konuşacağız. Ya diyor ki sorun bende diyorum mesela bir hanımefendi diyor ki ya kızım sorun bende diyorum. Hep diyor sizin koşma yolunuz bu diyorlar orada. Bir de onu da İnanmıyorlar, ona da samimi inanmıyor. bulmuyorlar. Hani bazen hani oluyor ya zengin bir adam marka giyindiği zaman da markadır. Çakma giyindiği zaman da markadır. Ama fakir bir adam marka giyinse giyse bile çakma olur. çakmadır. İşte ben de öyle mesela bir şey söylediğin zaman ha bak sen hakikaten kaçacaksın evlilikten bir numara buluyorsun diyorlar bana. Bunu da inandıramıyorum şimdi. Evet, halbuki samimi düşüncelerinizi ifade Evet ediyorsunuz. yani ben şu anda artık şunu öğrendi herkes. Oytun Erbaş evlenmez. O nedenle ne desem olmuyor. Hocam baba olmayı istemiyor musunuz? Hayal etmiyor musunuz? İstiyorum. Mesela bir kızım olmasını istiyorum ama neden kızım diyeceksin? Kız çocuk bakar hani. Bu sebeple. Yani canım tabii ki yani. Oğlan çocuk ne halt yiyeceği belli değil yani. Çeker gider o. Sürprizi bol Yani diyorsunuz. sürprizi bol. En azından bir kız çocuk babacığım var diye falan ilgilenir ben. Ben o zaman ya benim mesela en çok korktuğum şey Alzheimer olmak. Allah Ama muhafaza. gerçekten de. Ama Alzheimer olmak da istiyorum bazen çünkü hiçbir şey hatırlamıyorsun. O da güzel. Ay hocam demeyin öyle. Olur mu diyorsun hiçbir şey hatırlamıyorsun yani. Bence Korkunun kehanetini gerçekleştirmesi hocam burada akla geliyor. Yani bir insan mesela Alzheimer olmaktan ya da kanser olmaktan evet. korkarsa çekmez mi bir Ne tarafıyla bileyim da? artık yani. Neyse ben bir garantiye alayım ya ondan uğraşmayayım bir kız çocuğu olsun. Çözümsel gidelim bence.
O kız çocuk da bana baksın diyelim. O da evlenip gidiyormuş başka yere bitmemiş ki. Hocam eksik dua etmeyiniz diye bir şey var. Bir kız çocuğunuz olsun inşallah hiç bakıma muhtaç olmayın. Amin. Hep böyle dinç olun, anlatın biz de dinleyelim. Hatta istifade düşünsene edelim. o YouTube'da kalıyormuş. Alzheimer oluyormuşum. Kız da gidiyormuş bir yere. Babam diyormuş ya. Ya bırakın o moru aksi herifi. Hiçbir şey olmaz. Çünkü ben aksi bir herifte olacağımı düşünüyorum. Yaşlanınca ben biliyorum kendimi. Çok şeker gibi bir adam görünüyorsunuz hocam. Öyle hani aksi bir halinizi, tavrınızı görmüyoruz Yok yok sizi. ben yine de şeyimdir. Bir şeyim vardır biraz. Aksilik yaparım canım. Ben biliyorum kendimi. Öyle bir huysuz tarafta var Var var. diyorsunuz. Mesela bir şeye çok güvenmem, inanmam falan filan. Yani bu biraz şey işte. Yani sonuç ben evlenmeliyim. Bir kız çocuğum olmalı. Ben mesela evleniyormuşum, kız çocuk olmuyormuş. 5 tane erkek oluyormuş falan. Hani var ya öyle Evet. hikaye. Kızı bulana kadar siz de Bu konu beni çok rahatsız ediyor biliyor musun? Hayatta beni en çok rahatsız eden konu biliyor musun? Ne biliyor musun? Ne hocam? Evlenme konusu ya. evlenme. Evet. Çok enteresan. Ve çok bende bir şey oluştu bu konuda yani. Bir sıkıntı oluştu. Onun için bu konuyu sevmiyorum. Evet. O zaman geçtim Buyurun. hocam. Buradan markadan başlamak Hı hı. istiyorum hocam. Bir insan neden marka giymeye ihtiyaç duyar? Marka nedir? Şimdi şöyle bir insan esasında marka şu. Hazır bir kişiliği almak ister. Hazır bir kişilik yani bu şudur marka ile ilgili. Siz pahalı bir giysidir o. Siz o pahalı giysinin o markada aldığınız zaman artık olay pahalıdan çıkar. Siz onu giyen insanların olduğu statüye ve sosyo-kültürel şartlara kavuşursunuz. Yani ucuzla bir şey. Yani şöyle bir şey bu. Düşünün. Beyin bizim birinci programımızda anlatmıştım. Beyinde kablolar aynı yere bağlı. Onun için esasında beyin için iyi eşit güzel. Yani siz güzel bir kadınsanız aynı zamanda iyi bir kadınsınız demek. Onun için güzel bir kadının suç işlediğine kimse inanmaz. Ama bir yandan da çirkin eşittir kötüdür. Ona çirkin bir insanın suç işlediğine insan inanıyor biliyor musun? Kolay inanıyor. Doğru. Evet. Bu da aynı. Artık marka aldığınız zaman siz yanında şunu da almış oluyorsunuz. Marka eşittir iyi insan. O da eşittir kültürlü insan, işte güzel insan. Artık marka giydiğiniz zaman siz birçok şeyi esasında almış oluyorsunuz. Çünkü hani eskiden böyle Bir bir statüyü şeyler var. satın alıyor Tabii aslında. mesela siz Ürünü değil. bir statü alıyor. Mesela eskiden sigara reklamları vardı. İşte sigaranın adını vermeyelim. İşte New York'ta bir kadın uzun bir binanın önünde mavi bina ve lüks bir araba. Yani bu şu diyordu. Kadın, tütün, bina, lüks New York. Buradan hangisini alacaksın? New York'u alamazsın. Bina al paran yetmez. Araba, limuzin çok pahalı. Bir paket var orada. Yani alınabilecek. İşte o. Onu aldığın zaman esasında hani bu Pavlov'un şartlı refleksi gibi beyin birçok şeyi aynı anda kodluyor. Onu kodladığınız zaman siz evet bunu aldığım zaman hepsine alıyorum hissini kazanıyordunuz. Kişi zihni bir tatmin yaşıyor burada. Evet zihni bir tatmin Peki yaşıyor. karşıda bunun bir etkisi oluyor mu? O algı oluşturma noktasına bir destek Tabii ki o sağlıyor. reklamı öbürsü de izlediğine göre o da onu Evet. Ya içi- ben marka giyindiğimde Tabii. hem ben tatmin o oluyorum zaman o hem tütün de karşıyı o etkileyebiliyorum. sigara markasını içtiği zaman ben de onu senin ağzında gördüğüm zaman işte ben de aynı filmi izledik. İşte kolektif bir yapımız var çünkü. Aynı reklamı ben de izledim. Ki hatırlıyor musunuz? Eskiden mesela işte bilmem ne sinema kulüpler vardı. Ya düşün kulüpsünüz siz kardeş. Yani siz ayrıcalıklı insanlarsınız. Kulübünüz falan var ya. Düşünsene. Yani bir paket bir şey alıyorsun. Kulübün var. Limuzinim var. Ya ne kadar ilginç bakın. Yani ne kadar iyi bir pazarlama taktiği. Evet. Ve siz artık kulübünüz de var. Ondan sonra... Çok ezikçe değil mi bu? Ha, hocam? olur mu? Hiç Yani yok çok ezikçe. Hani kişinin kendisini işte sadece bir marka üzerinden tatmin etmeye çalışması. Yani bu Hayır. ifade etmenin farklı Hayır yolları olur yok mu? Hayır. Yani bir insanın Hayır. kendisini gösterebilmesinin işte bu zihinlerde, kalplerde. Hayır. Hayır mesela şu A4 kağıt da öyle. Mesela neden A5 değil, A3 değil, A4? Bu da bir şey. Mesela bunu verdiği zaman evet artık bunun üstüne bir şey yazılabilir. Bu da bir tatmin esasında. Yani bunu koyduğumuz zaman bunu diyoruz. Biz bir halt yiyoruz. Ama herif A5 getiriyor buraya. Yok bunda bir sıkıntı var. Bir halt olmayacak bak. Bu bile esasında bir reklam. Yani bir kağıdın boyutu bile bir reklamaj esasında. Ama çünkü bu her şeyde bu devam ediyor. Bu dişlerin beyazlaması da öyle mesela. Normalde bir diş rengi vardı. Çok önemli değildir mesela. Yani çok kahve içersin sarar falan. Diyor ki hayır diyor. Ben diyor mesela Super White çıkarıldı. Hollywood etkisi. Super White kimdi? Hollywood'da. Beyaz yüzde öyle oldu mesela. Aşırı beyaz yüzler ortaya çıktı. White face. O akım da onu. O zaman sen Hollywood'da değilsin. Los Angeles'ta değilsin. Ya da işte sen Beverly Hills'te değilsin ama bir dişleri parlat bitti. Yani sana esasında ucundan bir şey veriyor esasında. Yani çok çok önemli bir şey bu. Evet. Ya bütün dünya bunun üstüne kurulmuş durumda. Yani sen öyle diyorsun, ezik bir şey diyorsun ama hiç öyle değil yani. Sen şimdi senin üstünde bir sürü şey açıklarım o zaman sen de sıkıntıya içine girersin. Hocam ben, Patlarsın. ben marka giymem. No name'de bir marka ama.
Evet, orada bir marka ve bir stil yaratmaya çalışırım mesela. Hayır kendi tamam içimde. tamam işte Yani markasızlık da bir marka. kapitalizme Hayır direndiğimi, şöyle diyorsunuz. bir Hayır duruşumun hayır olduğunu değil. gösteririm. Hayır bak o da yanlış. Sen şimdi marka diyorsun. Herkes markaya alışmış. X markasına. Bu sefer sen Evet. şunu diyorsun. Ben markasız markayım. Diyorum. Evet, ben bunu diyorum. O da bir statü ama. Yine O neyi söylüyor? Neyi anlatıyor? aynı Yani şeyi söylüyor. Sen marka fark giymediğin eden bir zaman şey. markasız aynı şey. Bu sefer sen markasız kaliteli şeyler yapmaya çalışıyorsun. Tam olarak bunu yapmaya çalışıyorum. İşte Evet. al, sen de marka giyiyorsun esasında. Sen Evet. kendi markanı oluşturmuşsun. Senin adı da markasız. Evet, o da bir O marka. zaman markasızlık bir markadır. Evet. Ve daha da yaygınlaşacak gibi geliyor hocam. Yani trend Tamam, olacak gibi geliyor. tamam. Kadınlar mı markaya daha düşkün, erkekler mi? İkisi de. İkisi İkisi de. Esasında bütün baktığınız zaman toplumda hani bazı şeyler hani kadınlar sanki daha marka ya da işte gibi geliyor ama hiç alakası yok. Hatta erkekler daha düşkün hatta yani baktığınız zaman. Çünkü erkekler daha statikocu. Ya kadın da erkek de 50-50'dir yani herkes markaya düşkün. Ama bu markaya düşkünlük sadece zengin fakir ayrımı yapmıyor da. Herkes markaya düşkün. Evet. Yani bunu da söylemek lazım hani. Yani herkes cebindeki paranın hatta şöyle bir Bütçesine şey oluyor. göre. Hiç bütçesi yoksa da o markanın çakmasını alıyor herif yani. Hani mesela düşünsene markasız bir çakma mı, markalı bir çakma mı, markalı çakmayı alıyor. Yani bir şeyin fiyatını 5 kat arttırabilir çakma bile olsa. Yani Evet. çakma bir amblem, çakma bir giysinin fiyatını 5 kat arttırabilir. Bu da enteresan Tabii 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 bir tabii. durum. tabii. Hocam bazen böyle hani bir sosyal medyada bunu çok görüyoruz. Mesela işte eşler sanki işte kadın erkek hani o da bir hani saat gibi kocasını ya da karısını yanında taşıyan bir çiftler falan oluyor. Yani burada da böyle bir markalaşma olabiliyor mu eş seçiminde, imajda? Ama şimdi şöyle mesela şöyle düşünelim. Sadece meslekler de markalaştırılmış durumda. Yani mesela Nasıl? canım işte akıllı adam mühendis olur, doktor olur. Hani markalaşmış hiç alakası yok esasında. Yani o Ha, çok zaman. akıllı bir marangoz da Ya olabilir. size bir şey anlatacağım. Şimdi ilginç bir şey. Bir ara işte Stanford'da şurada burada seçimler yapılıyor. Ve tabii ki diyor ki işte mühendis olacaklar. Nasıl alalım? Matematik puanıyla alalım. Fen puanla alalım. Gerçekten Evet. böyle yapılıyor. Mühendis ve doktorları hala öyle. Bugün mühendis ve doktorlar biliyorsunuz da fen ve matematik puanlarıyla alınıyor. Doğru. İşte avukat ya da psikolog gibi mesleklerde sosyal puanlarla alınıyor. Evet. Şimdi bak dur. Sonra bunu alıyorlar bu insanları. Sonra bir şey ortaya çıkıyor. Söyleyeyim mi sana? Nedir? Neden sence doktorlar ya da mühendisler fen puanıyla alınıyor da avukat, hukuk ya da psikologlar sosyal puanla alınıyor biliyor musun? Hiçbir bilimsel kanıtı yok biliyor musun? Sadece bir marka. Ön yargı yani şu tıptır bu biyolojidir öyle alalım öbürsünü öyle. Sonra ne oluyor? Sonra bakıyorlar ki en yüksek puanlarla matematik ya da fen yapıp bu bölümlere giren insanların çok daha iyi doktor olmadığı gözüküyor. Tersini deniyorlar mı peki? Hayır tersini denemiyorlar. Esasında hiçbir alakası yok. Şöyle bir şey. Doktorluk sosyal bir meslek bu arada. Aslında Ha bak, bakınca öyle o zaman doğru. şöyle bir yapmak gerekiyor. Esasında diyorlar ki bu yaptıklarımız hatalıymış bu seçimler. Yani şu anda sınav sistemi tamamen hatalı. Ama o hatadan da dönülmüyor. İşte Bu tespit ediliyor marka- ama hatalı marka. ısrar. Markayı Marka, artık. Mesela evet. diyorsun ya bizim çocuk şuraya alınıyor. Matematik sorularını çözebiliyor. Algı sorular. Ki mesela matematik ve fen zordur gerçekten de. Doktorluk da zor bir hani şey. İnsan hayatı yani şöyle düşünülüyor. Aynı şey gibi düşün. İnsan hayatı zor bir meslek. Matematik de zor. O zaman zoru yapan bunu da yapabilir. Tam bir salaklık. Sınav sisteminin topyekun değişmesi O zaman gerekiyor. şöyle bir şey oluyor bu sefer de. Bak sosyal konular daha yorumlanabilir. Mesela sen sosyal bir soru sorunca insan mantıkla çözebilir sosyal konuyu. Sosyal konu çözülebiliyor. Neden? İşte getirdiğin kadim bilgiyle ya da aileden getirdiğin kültürle. Çok basit cevabı. Hani mesela bir soru soralım mesela. İşte aşağıdan hangisinin eli öpülesidir? Anneanne, işte yazıyor işte kardeş falan filan, dayı falan. Cevap anneanne işte en yaşlısı. Bunu herkes çözer. O zaman bu doktor olamaz. Çünkü bu değil mi bu soruyla? O zaman işte burada patlıyoruz yine. Yani yine nereye geldik bak? Patladığımız noktalara geldik ve bu araştırma yapılmış durumda şu anda. Ve kesinlikle meslek seçimlerindeki sınavların sadece bir ön yargısal marka olduğu ortaya çıkmıştır. Bu da hakikaten enteresan bir İşte konu. yani işte nereden geldik bu konuya? Nereden geldik? Markadan. Markayı Ama neden? yok bir soru vardı orada. Neyse boş ver yani. Eşler, karı koca. Yani He. onu da bir markaya dönüştürme. İşte şunu söylemek istiyorum ya şimdi işte burada nasıl bir hata varsa eş seçimi de öyle oluyor. Sen diyorsun ki işte şu özelliklere sahipse bunu alalım diyorsun. Esasında o sınav sistemi gibi bir patlıyor eline. Çünkü ilişki bir matematik değil, ilişki bir para değil, ilişki gerçekten sosyal bir paylaşım. O zaman yine akılın yolu bir,
en iyi ilişki kimle olur? Sosyal olarak anlaşabileceğin biriyle esasında. Yani değil mi? Esasında davul dengi dengine çalar. Hangi davul çalar? Kafa davulu. Yani sosyal ilişkilerin. Yani sosyal olarak birbirinize uyumlu olmanız lazım. Ne demek sosyal olarak? İşte benim dediğim gibi işte yazın denize gitmeyi seviyor musunuz? İşte yok efendim işte ikiniz de yemeği geçiştirebiliyor musunuz? Sosyal uyumluluk esasında bunu yapıyor. Kafa uyumlu esasında. O zaman buradan da şu ortaya çıkıyor. Siz yanınıza saat gibi bir hanım ya da erkek alırsanız bir işte yok güzel olsun işte altın oranı güzel olsun uzun boylu hiçbir sonuca varamıyorsunuz, boşanıyorsunuz. Çantayı taşımak ve çantadan sıkılmak gibi bir Yani şeye. hatalı sınav sonucuyla eş alıyorsunuz. Öyle bir hale dönüşüyor. Ama burada da şu ortaya çıkıyor. O zaman güzellik kavramı çöpe gidiyor. O zaman kimi alacağız biz? Güzel değil. Altın oran, makyaj hepsi çöpe. Ne çıkıyor bu sefer? Hadi bakalım eski laflar işte. Önemli olan iç güzelliği. O zaman yine denklem Stanford'dan yine saçma sapan bizim o eski değerlere geliyor. Evladım boş ver yüzünün güzelliğini. İçi güzel olsun Noktasına. geliyor ve yine Batı'nın patladığı noktaya geliyoruz yine. Hocam geçmişe nazaran sahip olduklarımızın sayısı artıyor. Yani biz çocukken çok az sınırlı oyuncaklarımız vardı. Evler daha küçüktü, eşyalar daha küçüktü. Şimdi herkesin kendine ait odası var. Bir sürü kıyafetleri var. İşte yılda bir kez bayramdan bayrama kıyafet alınan bir Türkiye'den artık canımı serisinin bir tuşla alışveriş yaptığınız bir dünya ama herkes mutsuz. Neden hocam? Niye mutsuz oluyoruz? Çünkü burada en büyük şey hani bir Einstein'ın bir lafı var. Diyor ki her şeyi parçaladık. Hani atomu bile ama ön yargıları değil. Çünkü ön yargılarla hareket ediyoruz. Mesela insanlar şimdi şöyle düşünüyor. Araba alacağım, mutlu olacağım. Bu bir ön yargı biliyor musun? Çünkü Evet. araba erişilmez bir şey, paran yok. Diyorsun bunu alınca mutlu olurum herhalde. Sonra diyorsun ki alınca bir şey olmadığını görüyorsun. Şimdi bunun en güzel örneği şu. 1960'larda böyle deneyler yapılıyordu. Bunu her yerde şey yapıyorum ben. Hayvana bir şey veriliyor. Beyinde bir madde ölçülüyor falan. İlk o yapılıyordu deneyler o zamanlar. İşte o zaman işte dopamin bu millet şimdi herkesin ağzına girdi ya biliyorsun milletin ağzında en büyük laf bu. Dopamin eksik hocam falan deden bir adam benim için nedir biliyor musun? Eziğin tekidir mesela. Yani hani bana dopamin bildiğini söyleyecek yani. Dopamin olsa ne olur? Yani mopamin olsa boş işte neyse. İşte dopamin artıyor mu azalıyor falan işte. Sonra baktılar ki hayvanlar yemeği yerken çok beyinlerinde haz oluşmuyor. Yemeği beklerken haz oluşuyor. Yani nasıl bir çok yemeği? enteresan. Yani yemeği siz şöyle yapıyorsunuz. Gösteriyorsunuz yemeği. Kokusunu duyuyor. Beklerken şey duyuyor. Daha büyük bir haz. Evet. Ya da şöyle ilginç bir şey. Basıyor. 5 saniye sonra yiyecek geliyor ya da 10 saniye sonra. İlk çalışmalar şöyleydi. Yemek geldiği zaman hazzı 2 ise o 5 saniye boyuncaki hazzı 10. Bekliyor Müthiş. ya. O zaman beklemek değerliymiş. Sonra bu ortaya çıkıyor şeyde. Ve ikinci bir deney yapılıyor. Basıp yemeği aldığı zaman, beklediği zamanki dopamin hani şöyle açıklayalım. Bastı butona işte 5 saniye sonra yemek geldi. Yemek gelinceki dopamin 1-2 ama beklerkenki 5. O zaman beklemek daha iyi. O zaman işte sen işte sevgilini bekliyordun falan filan daha iyiydi. İşte Osmanlı'da o şey atıyordu işte mendili atıyordu. Sen mendili kokluyordun. Kimin olduğu belli değil mendil. O hayaller kuruyorsun falan. Hani kızı görsen bitti iş yani. Millet şimdi kızı da görmüyor artık. Ama her aynı gün her şey yok bitiyor. Sonra da şu ortaya çıktı. Beklemek daha az verici. Bir de butona bastığı zaman her defasında yem gelmezse haz daha da büyüyor. Çok ilginç. Ya bastı, bekliyor. Bir defa geldi, sonra bir daha basıyor, bir daha yok. O bilinmezlik, o meçhul. Bravo. O meçhullük dopamin çıkıyor 15-20. O zaman burada iki şey ortaya çıktı. Beklemek ve meçhullük yani sabit oranda her yaptığından bir şey gelmemesi. Mesela bu şuna benziyor mesela. Sen bir haltlar yiyorsun. Annen sana bir aferin diyorsa bir de demiyor. İkramiye de böyle. Mesela bir çalışıyorsun. Her ay maaş geliyor. Onun bir anlamı yok. Ama bazen geliyor bir şey geliyor. Bazen ikramiye böyle diyor mesela. O seni daha da bir heyecanlandırır. O zaman demek ki beklentindeki olayın bir de meçhul olması olayları daha da zevklendiriyordu. Yani buradaki Osmanlı'daki mendil pek iyiymiş o. Şimdi mendil şu. Her gün gelmiyor mesela altından geçiyorsun kızın. Doğru. Bir gün mendil atıyor 5 gün yok mendil. Sonra bakıyorum bir hat yok. Sonra bazen mendil geliyor yok aşağıda. Çünkü bazen kız annesinden kaçarak falan Tabii filan. denk gelecek o zaman. O zaman bu doğruymuş işte. O zaman olay şu. Mendili her zaman atmayacaksın yoksa her geçtiğinde mendil atarsan bir şey çıkmıyor. O zaman her ay maaş almak Rutine gibi bu. biniyor. Rutine gelmek gibi. Ya da her DM'deki mesaja bir şey atıyorsun hiçbir anlamı yok. Demek ki ara sıra olmalı. Bir de beklemelisin.
O zaman beklemeyi bilmek en güzel şeymiş. O zaman demek ki aşk kavuşulmayınca güzel bir şey. Cep telefonunda alınmayınca güzel bir şeymiş. Ya da aldığın gün bitiyor zaten. İşte cep telefonu hayal ediyorsun. İşte para biriktiriyorsun falan filan. Bir alıyorsun. Sonra diyorsun bu bir şey değilmiş lan bu. İşte hayat bu. İşte biz bu şekilde bilimsel veriden uzaklaştığımız için. Mesela ben eskiden Temu'dan bir şeyler alıyordum. Bunu herkese sordum bu arada. Temu alınmıyor artık. Evet. Abi Temu'dan aldıktan sonra beklemek çok heyecanlıydı. Ne zaman gelecek, ne zaman gelecek, ne zaman gelecek diye böyle kargoyu bekliyordum. Bir de bazen 10 günde gelen şey 5 günde geliyordu da şaşırtıyordu beni. Ne oldu böyle şey? Ama açınca bitiyordu. Meğersem Temu'dan bir şey almak değil, beklemek güzel. Hocam bu çok derin, çok felsefi oldu Daha gerçekten. nefes işte o gerçeği bu. Ve bunu herkese sordum ben, biliyor musun? Dedim kargoyu beklemek mi heyecanlı, kargoyu açmak mı? Beklemek daha heyecanlı. O nedenle insanın kavuşamaması güzelmiş. Demek ki işte insanlar bundan artık haz almıyorlar. Çünkü her şeyi alıyorlar. O zaman sonuçlar rezalet, süreçler tatlı. İşte süreçler mesela öyleydi mesela bu. İşte bir doçent olsam oluyorsun, bir şey yok. İşte bir profesör olsam işte oluyorsun, bir şey yok. İşte bir evlensem evleniyorsun, bir şey yok. Onun için o zaman buradan söyleyeceğimiz ne? Sonuçlara değil, süreçlere odaklan. Yolculuğun kendisi. Yani evet, yani bravo. O zaman bu başlık şu. Önemli olan yolda geçirdiğiniz zaman. Yolda geçirdiğiniz günler. Mesela bunu yayınlamanın bir anlamı yok. Yayınladığınız anda bitiyor mesela. Mesela sen diyorsun ya, YouTube videosu ne zaman çıkacak? O ne zaman çıkacak süreci değerli. Yayınladığınız anda. Belki de videoları hep aynı zaman yayınlamamalıyız. Her gün cuma gün değil. Bazen perşembe, bazen salı. Önce o zaman biz hep cuma yayınlayalım. Hem millet alışsın buna. Sonra tarih değiştirelim. O zaman da şu olacak. Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Bazen de salı günü değil, 2 hafta sonra çarşamba yayınlamak lazım. Ulan eskiden bari her hafta yayınlıyorlardı. Şimdi ulan zamanı da belli değil. Bazen de pazartesi yayınlayıp öbürsü tek salı günü koymak lazım. Çok Ya orijinal bir şey. zamanı belli olmamalı ne zaman gelecek. O zaman da ne zaman gelecek. Ama o zaman da bir sıkıntı var, butonları var. Yani ama Hatırlat olsun. butonu, Ha, doğru. yok hani ama buton da güzel yani. Ha, bizim şöyle yapmamız lazım. Ne zaman piyangonun çıkacağı belli olmaması lazım. Öyle yapsak Evet. daha iyi olur. Yani gibi. vuslat ne zaman gerçekleşecek belli değil. Bravo. Çocuklar için hocam, çocuklarda da bu sabırsızlık, hani bir sabretme, bekleme, yani her şeyi tüketiliyor. Oyuncak alıyor çocuk eline aldığı anda. Mesela İşte, görüyorum onu. ama işte bu Bitiyor. önemli olan buydu işte. İşte bu oyuncak alacağım mı? Evet alacağım tabii. Ne zaman alacağım? Biraz beklemeni öğrenmen lazım. Ne zaman işte? Ben sana alacağım zamanı bilirim. Tam bana güven. Benim seni sevdiğine inanıyor musun? Evet. O zaman bekle bakalım. Wow, müthiş. Evet, bekledi. Bir bakıyorsun 10 dakika sonra orada. Çocuk çıkıyor ki 10 dakika sonra geldi. Sözünü tuttu. Sonra bir daha aynı şeyi söylüyor. 6 ay yok. Anladın mı? Ve çünkü hep şunu düşünüyor. Bir gün alacağını biliyorum. Beklemeyi bilmeliyim. İşte o yine marshmallow testi burada ortaya çıkıyor, anlattım. Bir çocuk beklemeyi bildiği zaman şunu biliyor. O zaman diyor ben beklerim, daha iyi bir yere gelirim. Beklerim, daha güzel bir ev alırım. O zaman bekleyen çocuklar her zaman daha başarılı oluyor. O zaman hızlı olarak lokumu yemek mi yoksa bekleyip 2 katını almak mı? Bu sefer de ona öğretmiş oluyorsunuz. O zaman bu öğrenme stili de bu. Bekleyip alacağını öğretme. Ama bunu nasıl yapacaksınız? Bekleyip alacağını öğretme. Evet, alıvereceksiniz. Yani bekle deyip alamazlık yapmayacaksınız. Ama her beklediğinde 10 gün sonra değil, bazen almayacaksınız, bazen alacaksınız. Yani süreler değişecek. Ve o size şuna inanacak. Alıyor ama ne zaman olduğu belli değil. İşte o zaman çok büyük bir zevk. Bu öyle oluyor mesela. Bu çocuğun şahsiyetine hocam verilebilecek en büyük katkı gibi geliyor. Evet. düşününce O zaman aslında. çocuk yetiştirmek için de bu değerli. Demek ki çocuğa her bir şey istediğinde aniden aldığınız zaman, ödüllendiğiniz zaman çocuk için bir anlamı kalmıyor artık. Bu maaşa dönüyor. İstiyorum, her ayın 5'inde maaşım geliyor. O zaman maaşın bir anlamı kalmıyor. Bazen de istemediği zaman alacaksın. Evet. Diyeceksin neden aldın deyince gönlünden koptu. Ya Evet. ne kadar hoş. İkramiye o. Sen iyi bir çocuksun. Nasıl yani? Geçen gün yaptığını çok sevdim. Arkadaşına yardım ettin. Çok takdir ettim onu. Bu sefer çocuk tekrar ikramiye çıkar mı? Abi bunlar böyledir ya. Sonuçta bir çocuk yetiştirmede sonuçta bir şey paternine dayanıyor. Beyindeki nöronal paterne dayanıyor. Nasıl hocam? Burayı İşte böyle yani. Hani, bu şekilde. ya bir Yani şekilde çocuğa hani verilen bunu- şey noktasında. Çocuğa verilen aldığınız şeyler. Yani o zaman neler zararlı? Bir, söz veriyorsunuz almıyorsunuz. Hatta şöyle bir şey ortaya çıktı. Yine ona geleceğim. Şimdi marshmallow testi yapıldığı zaman ilk zamanlar insanlar şöyle düşündüler. Bazı çocuklar lokumu hemen yiyor. Bazı çocuklar da bekleyip yiyordu. Sonra bir karara vardılar. Dediler ki bazı çocuklar hızlı hemen haz almayı seviyor. Bazıları da uyanık bekliyor. Daha büyük lokumu alıyor. Sonra bunun beyinsel bir faaliyet olduğu ve genetik olduğu düşünüldü. Dediler ki demek ki bazı insanlar kolay yolu seçiyor, bazı insanlar da zor yolu seçiyor, bekliyor. Sonra bir şey ortaya çıktı. Meğersem
bu hemen yiyen, lokumu yiyen çocuklar ailelerinin sosyoekonomik seviyesinin düşük olduğu ve sözlerini tutmayan olduğu ortaya çıktı. Yani fakir aileler oldu. Ya. Ya bunlar çocuklar şöyle diyor, alırız diyor. Lokumun geleceği çocuk da şunu diyor ki hemen fışt yiyeyim. Bunlar bunu almaz. Öbür ailelerin ise sosyokültürel seviyesinin yüksek olduğu ve çocuklara sözlerini tuttuğu. Güvene dayalı bir ilişki. Güvene kurulmuş. dayanan. Esasında şöyle, ya birisi alacağım diyor, almıyor. Çocuk, öbürsü de alacağım diyor ve gerçekten bir zaman sonra alıyor. Yani esasında sözünü tutuyor. Yani olayın yine maddiyata dönüştü, ortaya çıktı. Evet. Birçok şey o zaman yoksulluk ve varlıkla Evet, durumuyla evet. da ilgili Esasında hocam. yoksulluktan daha ziyade buna indirmek lazım. Bir şeyi istikrarlı söz verince yapmak, sözü tutmak. Yani öbürsü şunu diyor. Anne buna oyuncak alacağım, he diyor. Almıyor hiç. Çocuk Evet. diyor kardeşim bir oyuncak yok diyor. Biz bunu yedik diyor bunu hemen. Yani yine kıtlık psikolojisine geliyor olay. Sonra bu ortaya çıkınca yine bu testlerin çöktüğü ortaya çıktı. Yani şöyle ortaya çıktı yine. Batı mantığı çöktü burada yine. Batı mantığı hep çökmeye mahkum Ama sanki. Batı mantığı neden çöküyor hep ya? Şimdi Batı mantığı hani şöyleydi işte. Bazı şeyler genetiktir, işte bazı insanlar beklemeyi bilen çocuklar daha başarılı. Ulan çocuk beklemeyi bilip bilmemesini bilmiyor ki. Sen çocuğu öyle yapmışsın yani. Yani yine esasında yine burada doğu mantığı vardı. Çocuğa istikrarlı adam gibi davran. Yani onu da keriz yerine koymam vardı esasında. Evet, onun da bir şahsiyeti Kandırma var. lan bunu. Evet. Hani vardı ya, ticarette kandırmayın yani. Hani var bir laf vardır. En iyi işte uyanıklık dürüstlüktür diye. Dürüst olmak lazım. Ya şunu demek lazımmış. Bizim bunu alacak paramız yok. Hakikati olduğu gibi Evet. söylemek. Ama gerçekten yoksa. Hani sen düşünsene öbür taraftan sen kendin dondurmaları yiyorsun. Çocuk iste sana paramız yok. Diyor ki sen yiyorsun ya. Öyle bir istikrar değil. Gerçekten davranış istikrarı gerekli. Hocam bu hem ebeveyn çocuk ilişkisinde hem de eşler arası ilişkide herhalde Tabii temel mesela nokta. çocuğu şizofreni yapan en kolay yolu bu. Mesela aynı davranışı babası kızıyor. Annesi iyi bir şey yaptın diyor. Bunu yapın çocuk şizofren oluyor direkt. Yani otomatik istikrarsız Hocam davranış ben paterni. böyle bir dondum kaldım. Ciddi misiniz? Bu Evet kadar evet. korkunç bir etki. Mesela çocuk bir şey yapıyor işte eve geç geliyor. Siz bağırıyorsunuz işte eve geç gelen başın belaya girer karanlıkta şöyle olur. Ay, baba böyle diyor. Anne diyor ki hayır diyor biz diyor çok sıkı yetiştik diyor. Ne yaparsa yapsın diyor. Oğlum sen hiç babanı dinleme diyor. Bu şizofren oluyor. Neden hocam? Çift başlılık Tabii. mı? Hani Hayır o tabii. çift başlılık İstikrar yok yani. istikrarın olmaması. İstikrar olması lazım. Yani çünkü davranış paterninin en önemli özelliği istikrardır. Ya bu tek kişilik şahsiyet gelişimi için değil yani akıl sağlığı için de Tabii. gereken bir şey. O zaman aslında mesela şöyle bir bahsettiğimiz. aile şöyle diyor işte sen geç gelirsin yani başın belaya girer. O zaman her 7'de bizimle yemek yemek zorundasın ve bu eve girmek zorundasın. Anne de bunu diyor baba da bunu diyor bu kadar işte. Hocam ibadetlerde de hani sabır ve beklemek çok önemli ya. Evet işte aynı. Biraz böyle bir şey mi var? Aslında insan o zaman manen de böyle bir olgunluğa mı eriştiriyor bir Tabii ki. tarafıyla? İşte beklemeyi öğreniyorsun. Ondan sonra işte dua ediyorsun ondan sonra. Bir de şöyle bir şey var orada. İşte dua ediyorsun ama duanın kabul olmamayacağı da belli değil. Belli değil. Ya orada bir Hep bir meçhullük var. bilinmezlik. Hep bir bilinmezlik Ama hep var. bir umut. Ama bir umut var. Ne var? Allah her şeyi affedebilir. Yok Allah affedicidir. Bazen bir dua ediyorsun işte affoluyorsun. Aynı metodoloji bu esasında. Evet, bu da çok enteresan. Hocam son bir soru sormak istiyorum. Evet. Ondan sonra şu kısa izleyici sorularına geçip Buyurun. kapatırız. Ben şeyi de çok duyuyorum hocam. Hani eşler, karı koca ilişkiler konuştuk. Şimdi herkes ya benim eşim narsist, aslında benim kocam narsist ya da benim karım narsist. Narsistlik böyle kolay teşhis konulan bir şey midir? Toplumun kahir ekseriyeti narsist mi? Ya Bu tabloya esasında bakarsak. orada şöyle bir şey var. Orada bir marka yapıştırıyorsunuz siz. Yani benim eşim narsist demek. Benim eşim yani narsist olmayı hak ediyor demek. Ya o da bir statü mü katıyor? Tabii ki. Sen sigara içen kadın işte New York'ta işte binalar, işte limuzinler buna inanıyorsun da. Buna niye Tabii o inanmıyorsun zaman da diyorsun? narsist o zaman kim narsist olur? CEO, alfa erkekler işte ondan sonra işte bilmem ne başkanı. Ama sen bir kelimeyle, o kelimenin adı narsist. Benim kocam narsist. Yani şu demek, benim kocam alfa, parası var, limuzinler işte bu. Bir marka yapıştırıyorsun. O zaman narsizm yapıştırması bir marka yapıştırmasıdır. Evet. Eskiden mesela hocam şey vardı. Benim kocam biraz huysuz sözünü duyardık. Ama hani narsist sözünü ben Ama 10 olur yıldır mu? falan duyuyorum. Narsist bir de yani. Bir de bir Latince bir kelime, bir anlamı var. Narsist işte psikoloji kitaplarına geçiyor. Yani bu şu demek. Biz psikoloji okuduk. Ondan sonra işte bu kelimeyi öğrendik. Bak Ya, kullanabiliyoruz. ne kadar kentliyiz. Tabii kentliyiz falan filan yani. Eskiden narsist eskiden şuydu, kötü adam. Eskiden Türk filmlerindeki kötü adam narsisti. Bencil adam. Hep kendine yontuyor. İşte Emrah'ı kazıklıyor. Hani vardı ya Nuri Vardı, Alça. evet. Baba şey vardı ya hani bir film vardı. Anneyi, Emrah'ı Emrah hepsini hepsi istismar ediyor. Evet. Ama bunun adı kötü adamdı. O zaman neden kötü adam kelimesini kullanmıyoruz?
Neden? Çünkü kötü adam direktman kötü bir şey. Onun yerine narsist. Çok afilli bir şey. O Alt afilli, metinde. kelime afilli falan çok iyi. Havalı geliyor. Havalı geliyor ve marka. Bir tane marka yapıştırıyorsun adama işte. O zaman kötü adamın iyi pazarlanmasının adı narsizmdir. Müthiş hocam. Çok iyi. Hocam izleyici sorularından Buyurun. kısa böyle bir tür. Erkekler gerçekten doğası gereği sadık olamaz mı diye bir şey sormuş bir izleyicimiz. Ya şöyle yani erkekler düşünsel olarak da aldatır yani sonuçta. Ama kadınlar da düşünsel olarak aldatabiliyor. Yapılan çalışmalarda mesela kadınlarla erkeklerin aldatma oranlarının kadınların geçtiği biliniyor artık. 2000'li yıllara kadar erkekler daha çok aldatıyormuş dünyada. 2000'de eşitlenmiş, sonra 2020'ye kadar da kadınlar şu anda daha geçmiş. 60'a 40 şu anda. Yani kadın aldatması erkeklerin fazlalaştı. Evet, bu da çok enteresan. Yani millet hep erkekler atıyor bunu ama erkek de yakalanıyor çünkü. Kadınlar... Yakalanmadığı için sessiz kalıyor ortalık. Hocam derin uykunun önemi nedir? Siesta ya da kaylule iyi Evet. bir şey midir? Kesinlikle. Bir kere siesta kesinlikle iyi bir şey. O da mesela İspanyol'da falan var. İşte Meksikalılarda, o toplumlarda var. Ve çok iyi. Yani gün içi kestirme ve gün içi kestiren insanların hafızasının falan daha iyi olduğu biliniyor. Evet, yani gün içi kesinlikle kestirilmeli. Yani bu bir alışkanlık ama yani bazısı kestirir. Yani şöyle yorulduğunuz zaman telefonla ilgilenmek yerine mesela sıkıldınız, yoruldunuz kestirin mesela. Evet. Çünkü hafızayı güçlendiriyor, insülin direncini önlüyor. Gün içi kestirmek çok avantajlı bir şey. Ömrü de uzatıyor bu. Yani zaten şöyle yorulduğun zaman kestirmek çok değerli bir şey. Zaten yorulduğun zaman yarım saat uyumak saatlerce uyumaya göre çok daha iyi. Ben hissetmişimdir. Çok yorgunsundur. Bir 15 dakika bir dalarsın. Ya harika bir şeydir o. Onun için Gerçekten. ara kestirme. Ama ara kestirme kültürel bir şey. Mesela her kültürde yok. Bizim kültürümüzde var ama kaylule olarak Var. bilinen Var. bizde var. Evet. Batı'da bazı Mesela benim ülkelerde uyguladığım var. bir şey. Mesela ben arada böyle kestiririm mesela. Ben severim de. Onun için hani siz de mecbur yapın diye bir şey yok ama arada mesela kestirmek çok değerli. Evet. Özellikle bunun şey deniyor buna. Mesela bu ne kadar erken yaşlarda bu alışıldı, o kadar Alzheimer'ı geciktirdiği biliniyor ara kestirmelerin. Ha, bu çok ilginç. Yani bak. Alzheimer'ı uzağa atıyorsunuz. Yani mesela atıyorum 70 yaşında olacağınıza 80'e atıyorsunuz Alzheimer. Geciktiriyorsunuz bu yöntemle. Çünkü insan uyurken beyinde bir sistem var, temizleyen bir sistem. O beyni temizliyor sizi. Ondan sonra beyinde bir lenf sistemi var. O lenf sistemi bütün beyni şey yapıyor. Beyin omurilik sıvısıyla yıkıyor ama uyurken oluyor bu. Özellikle Evet. kısa kestirmeler çok iyi. Tabii ki gece de uyuyun ama yani şunu söylemek istiyorum. Her zaman sürekli bir 7 saat gece uykusu gereksiz. Yani gün içi kestirirseniz akşam uykusu 5 saat de yeter. Ya işte o işte cevabı. Son bir soru hocam. Uyku, stres ve ölüm riski arasında nasıl bir ilişki var? Uyku, stres ve ölüm. Şöyle bir kere uyku bir miktarı geçtiği zaman o da ölüm riskini arttırıyor. Mesela tabii yani ideal uyku 6 saat 7 saat gibi gün içinde. Çünkü çok uyuduğunuz zaman şu da oluyor. Egzersiz yapmadığınız için sedanter hayata geçiyorsunuz. Çok uyuduğunuz zaman da hareket etmiyorsunuz. Bu sefer emboli riski artıyor, damar sertliği oluyor. 9 saat üstü uykular, 8 saat uyku hep öyle uyursanız ölüm riski artıyor yani. Orada yine bir Çok ilginç. J eğrisi var. O zaman uyku optimal 6-7 saat. 9 saatten sonra tabii bir günlük değil. Yani çok yorgunsunuzdur. 10 saat uyursun. O değil. Her gün 9 saat uyuyorsun. Rutin halinde. Rutin halinde 9-10 saat uykular ölüm riskini arttırıyor. Çünkü hareket etmediğin için işte emboli dedik, işte damar sertliği dedik. O bir. Stres de öyle mesela. Mesela stres hiç olmadığı zaman ölüm artıyor. Yani hiç stresli hayat iyi bir şey değil. Çünkü vücudun belli bir şeye ihtiyacı var. Bu ağırlık kaldırmak gibi. Yani birazcık bir yük getirmek lazım. Ona stres. O zaman sıfır stres ölümcül. Çok stres de ölümcül ama. Mesela bu tansiyonda da mesela böyle. Optimal tansiyon 11-8 civarı çok iyi, 12, 11-7 falan. Mesela 9'un altı ölüm riski artıyor yine. Yani sanki insan şey gibi geliyor. Yani çok düşük olması iyi bir şey. Hayır İyi bir değil. şey gibi. Bu sefer de şey oluyorsunuz. Vücuttaki kan dolaşımınızın dinamiği bozuluyor. Ama 14-9 üstte öldürüyor. Çok O zaman ilginç. burada her yerde J eğrileri var. Yani J eğrileri şu. Yani azken de kötü bir şey, çokken de çok kötü. Mesela hep böyle bir şey. Optimal bir aralık var. Evet. Mesela az stres kötü, çok stres kötü. Az şeker kötü, çok şeker kötü. Yani her şeyi bunu Denge yazın. ne kadar Tabii önemli? denge. Az su içmek kötü, çok su içmek de kötü ama mesela. Mesela az su içmek düşün. Yarım bardak su içiyorsun günde 200 mililitre, 300 mililitre kötü. Ama 4 litre de kötü. Optimal 1,5 litreye denk geliyor. Su diyeti diye bir soru vardı hocam. Son soru dedim ama bunu da sorayım. O zaman su diyeti zararlı bir şey mi? Sürekli su içmek yani bir şey yok, zararlı yani. Günde mesela 3-4 litre geçmek zararlı. Mesela hiç kalori almamak da zararlı. 0 kalori alıyorsunuz. Hep şey yapıyorsunuz. Hiç kalori almak yok. O da ölümcül. Çünkü o da vücutta strese sokar. Düşünsene sen obez birisin. Her gün 2000-3000 kalori alıyordun. Yiyip içiyordun. Birden 0'a çekiyorsun. Vücut da manyaklaşır. O zaman kaloriyi azaltmak, 800 kaloriye çekmek iyidir.
O zaman 800 kalorinin altında almak da kötü. Ama 3000 kalori de kötü yani. Hani 0 kaloriden de kötü. Mesela vücudun direktman çöker. Bağışıklığında çöker, kemik kitlen çöker, kas kitlen çöker. Erirsin. İşte bu zayıflama iğneleri kullanılan ne oluyor? Birden iştah kesiliyor. Vücut çöküyor resmen. Onun için çöktüğü için ne oluyor? Yüz sarkıyor. Biliyorsun işte şeyler başladı. Çok görülüyor. Ondan Evet. sonra işte burunun sarkması, işte kolajen dokunun birden azalması. Ya bence yine saçmalık. Ne olsun hocam bölüm? Denge. Denge. Tebrikler. Çok teşekkür ediyorum. teşekkür Çok ederim. sağ olun. Programımızın sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın efendim.